Kötü düşünce öyle bir titreşim yayıyor ki o anda bağırsağımızda yerleşmiş olan bakteriler bile daha saldırgan olmaya başlıyorlar. Biz önceden beyinden aşağıya bilgi taşıdığını zannederdik ama halbuki aşağıdan yukarıya 10 kat daha fazla bilgi gidiyor. Bu bizi kaygılı yapabilir, endişeli yapabilir, daha relax, daha mutlu yapabilir. O vesvesenin gelişine bile acaba içimizdeki bir bakteri mi sebep oluyor? Şimdi bağırsaklar karışıksa, yani aşağısı karışıksa zihnimiz de karışık. Onunla ilgili kadim bilgiler de var. Hani şeytan bağırsaktan girer diye. Şizofreni hastaların önemli bir bölümü hayatlarında Allah. kabızlık yaşarlar. Kabızlık çünkü gizli bir zehirlenmedir. Panik atakla uğraşan birine ne tavsiye edersiniz? Çocukların yaptığı bir nefes egzersizi tekniği. Ağladıktan sonra ne yapar bazı çocuklar? İç çeker değil mi? Evet. O bir nefes egzersizi işte. Sezaryen izi bile bazen migrene yol açabiliyor. Nasıl yani? Aynı tastan yemek, sarılmak, ten teması, aynı tuvaleti kullanmak, bunlar hep bizim bakteri çeşitliliğimizi artırıyor. Aslında koruyucu bir mekanizma. Hocam evleneceğimiz kişiyi mesela bakterisine göre mi seçmeliyiz? Bu bilgiyi öğrendiğimde ben de çok şaşırmıştım. Çünkü bakteriler bizim kokumuzu bile etki eder. Aslında Öyle. bakteriler mi karar veriyor orada? Bakteriler bir rol oynuyor. Vonka Vitamin sunar. Efendim merhabalar. Söz verdiğimiz üzere ikinci bölümle karşınızdayız. Ben daha ilk bölümde anlattıklarını sindiremedim hocanın. Hoca şimdi el yükseltiyor bu bölümde ve diyor ki depresyon, anksiyete, panik atak hepsinin bakterilerle bağırsağımızla ilişkisi var diyor. Hocam nasıl diyorum ya? Nasıl bir gözle görünmeyen bir şey benim ruh halimi bile etkileyebiliyor? Evet. Şimdi bu konudaki mekanizmalar, psikonöroimmünolojik mekanizmalar artık klasik textbook'lara bile yerleşmeye başladı tıp kitaplarına. Binlerce makale var, bilimsel makale. Şimdi bu mikroorganizmalar, mikrobiyota dediğimiz mikroorganizmaların çoğu neredeydi? Bizim bağırsaklarımızda. Evet. Ve bunlar orada yerleşerek yaptıkları şeyler kısa zincirli yağ asitleri üretiyorlar. Bu yağ asitleri hem bağırsaktaki hücrelerin metabolizması için gerekli hem de emilerek beyne giderek beyindeki hücrelerin yenilenmesi için gerekli, dokuların yenilenmesi için gerekli. Ama daha önemli bir şey yapıyorlar. Serotonin, mutluluk hormonu olarak bildiğimiz bu beyin kimyasallarının çoğunun %90'dan fazlasının üretimi bağırsaklarda gerçekleşiyor. Mutluluk bağırsakta başlıyor ya. Yani önemli bir rol oyuncusu mutluluk. Zihin bağırsak, bağırsakta zihni. Tavuk yumurta olayı. Keskin sınırlarla onu ayırmak gerçekten zor. Gene bizi sakinleştiren GABA diye bir beyin kimyasalı var. Onun %70'i burada. Oksitosin hormonunun çoğu gene burada üretiliyor. Bir de yeni bulunan bir mekanizma var. Vagus sinirini uyarıyor. Nedir bu vagus siniri? Vagus siniri beyinden çıkan ve tüm iç organlara, kalbe, ciğerlere, bağırsaklara giden uzun bir sinir. Bir fiberoptik ağ gibi iletişim sağlıyor bizim bedenimizde. Ama yeni çalışmalar şunu gösterdi. Biz önceden beyinden aşağıya bilgi taşıdığını zannederdik ama halbuki aşağıdan yukarıya bilgi 5 gidiyor. ya da 10 kat daha fazla bilgi gidiyor. İşte bedenimizde yaşayan bu bağırsağımızdaki bu bakteriler vagus sinirin o elektriksel uyarılarıyla yukarıya daha fazla bilgi gönderiyor. Bu bizi kaygılı yapabilir, endişeli yapabilir, daha relax, daha mutlu yapabilir. Yani bunların dengesi önemli. Yani eğer iyi huylu kötü huylu bakteri yerleşmesi dengeli bir şekilde buradaysa biz strese daha dirençli oluruz. Evet stres yaşarız ama daha dirençli oluruz. Ya hocam yani çok iddialı bir sorum olur bilmiyorum. Oturuyoruz durduk yerde bir anda vesvese geldi. O vesvesenin gelişine bile acaba içimizdeki bir bakteri mi sebep oluyor? Şimdi bağırsaklar karışıksa, yani aşağısı karışıksa zihnimiz de karışık. Bununla ilgili bayağı bir çalışma var anksiyeteyi tetiklediğine dair. Hatta şöyle histamin üreten bazı bakteriler arttığında bizim bağırsağımızda sadece alerjiyle ilgili semptomlarımız artmaz. Histamin bizim anksiyeteye yatkınlık verici bir kimyasal aynı zamanda beyin kimyasalı. Kaygı ve endişeye de oranımız artıyor.
Yani ve kişiye histamini parçalayan bir probiyotik verdiğimizde beslenmeyi düzeltmeden olmaz tabii ki. Beslenme olmazsa olmaz. Bu sefer kişi kaygı ve stresi daha az olmaya ve onu daha iyi yönetmeye başlıyor. Elbette ki stres yaşıyoruz ama onu yönetmek ile ilgili o iç motivasyonumuz buradan sağlıyoruz. Onunla ilgili kadim bilgiler de var. Hani şeytan bağırsaktan girer diye. Oo. Bunun mekanizması da aslında buna çok benziyor. Ya bu mantığı anlattığınızda çok da olasılık dışı gelmiyor söylediğiniz şey. Çünkü bu Şeytan bağırsaktan girermiş. Bu Vay be. bağırsaktan beyine giden bu sinyaller geçirgen bağırsak olduğunu, geçirgen beyin olduğunu söylemiştik bir önceki yayında. Ne yapıyor? Beyinde de nöroenflamasyon dediğimiz mikropsuz bir iltihabı tetikliyor. Şimdi depresyonun da tanımı değişti. Depresyon serotonin eksikliği değil. Ne hocam? Aynı zamanda depresyon beyindeki enflamasyonun varlığıdır. Mikroenflamasyon. İşte bu probiyotik bakteriler, iyi huylu bakteriler kullanıldığında beyindeki bu mikroenflamasyon da çözülmeye başlıyor. Yani buradaki karmaşıklık, buradaki mikropsuz iltihap çözüldüğünde kişi daha rahat düşünmeyi, daha olumlu düşünmeye meyilli oluyor. Yani bu görünen bedensel faktör. Bunu dengelediğimizde gerçekten o uzun aylar alan majör depresyon, hatta psikoz veya şizofreni ile ilgili çok ciddi çalışmalar var. Şizofreni hastaların önemli bir bölümü hayatlarında Allah Allah. kabızlık yaşarlar. Kabızlık çünkü gizli bir zehirlenmedir. Yani dışkı yaşayan bir organizma ve bir organizma üredikçe atık üretir. Bu atıklar bağırsakta daha fazla üretilir ve emilir. Karaciğeri de yorar. Nöroenflamasyonu az önce dediğim beyindeki enflamasyonu da artırır. Geçirgen bağırsak da yapar. Geçirgen bağırsak oldu mu genetik zeminde varsa romatizma da olabiliriz. Alerjik durumlara daha fazla da yaşayabiliriz. Yani şu an mesela ruhla ilgili hizmet veren tıp alemi diyeyim hocam. Psikologlar, psikiyatrlar zihnimiz, ruh halimizle bağırsağın ilintisini kabul etmiş durumda mı? Artık başladılar çünkü çok ciddi yayınlar başladı ve psikiyatri bilim alanında da bu bir paradigma değişimine yol açtı. Yani çünkü çok kuvvetli dergilerde, PubMed gibi indekslenen dergilerde binlerce yayın var. Gene kadim bilgiye geliyoruz. Zaman değişti ama sözler değişmedi. Bütün hastalıklar yine geliyor, bağırsaklara dayanıyor. Yani bağırsakların da çeşidini belirleyen, o hilo bakterilerin çeşidini belirleyen neydi? Beslenmemiz ve stres yönetimimizdi. Ya hocam bu kronik stres bakterileri daha mı saldırgan hale getiriyor? Evet. Yani onları saldırganlaştırıyor. Sonra o bana ruh hali olarak öfke mesela olarak geri dönüyor. Yani bütünüyle gün içinde yaptığımız, giriştiğimiz bazı eylemlerin de sebebi. Trafikte tartışıyoruz mesela. Bakterilerin o anda daha saldırgan olması olabilir mi? Şimdi yatkınlaştırıyor ama mekanizma şöyle, hemen değil. Şimdi kötü düşünce öyle bir titreşim yayıyor ki bu psikoneuroimmünolojik network ağ üzerinden bütün vücutta bizim o anda bağırsağımızda yerleşmiş olan bakteriler bile daha saldırgan olmaya başlıyorlar. Bu bilimsel makaleyi okuduğumda ben gerçekten çok şaşırmıştım. Mesela Escherichia coli diye bir gram negatif bir bakteri var. Bizim floramızın üyesi. Ama kronik streste bakmışlar ki bu bakteri hastalandırıcı yapıcı bazı proteinleri üretmeye başlıyor. Yani bakteri bile daha saldırgan olmaya başlıyor. Ve bunun sonucunda eğer kişinin bağışıklık sisteminde defisitler varsa sistite daha meyilli olabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonuna. İshal'e daha meyilli olabiliyor. Romatizmal hastalıklara daha meyilli olabiliyor. Çünkü geçirgen bağırsağı tetikliyor. Bağışıklık sistemi yanlış uyarabiliyor. Yani bu zihin psikiyatrik hastalıklardaki bu modelin keşfedilmesi çok farklı tedavi modalitelerini beraberinde getiriyor. O zaman mesela böyle ruh hali bozuk birine iyi bakteri nakledelim. Mümkün mü öyle bir şey? Çalışmalar var zaten onun. Hadi ya.
Tabii, Beslenme dışı. onunla ilgili hatta bakterinin ölüsünü veriyorlar. Çünkü postbiyotik dediğimiz bu bakterilerin atığı benzer mekanizmaları tetikliyor. Hücreleri yeniliyor, kısa zincirli yağ asitlerin artışını artırıyor bu mekanizmalarla. Yani şizofreni de bu araştırıldı. Çünkü dopaminin ve serotonin gibi reseptörleri dengeliyor bu bakteriler. Ve bu tür hastalıklarda bakıldığında bu kişilerin daha semptomlar çıkmadan aylar önce, bazen yıllar önce bağırsakta kötü huylu bakterinin arttığı tespit ediliyor. Kabızlığa daha meyilli oldukları, dışkılarının gram negatif ağırlıklı, maya ağırlıklı kötü bakterilerden daha fazla ağırlıklı olduğu tespit ediliyor. Kabız bir insan neleri yapabilir eğer bu sorunu çözmezse? Şimdi kabızlık gizli bir zehirlenme. Dediğim gibi bağışıklık sisteminin üzerine çok ciddi yük oluşturur. Kabızlık nedir? Dışkıyı zor yapamama değil. Kabızlık günde en az bir defa yapamıyorsak biz ona kabızlık diyoruz. Aslında ideal olan ana öğünümüz kaçsa mesela 2 ana öğünümüz var. İdeal olan 2 ana öğündür. Ama en kötü ihtimalle günde Yani bir normal defa sağlıklı yapmamız bir lazım. birey yemeği yedi, tuvalete gidebilmeli mi? Normal olan 2 o. defa. Evet, normal olan o. Ama en kötü ihtimalle biz 1'i kabul ediyoruz. Eğer gün aşırı yapıyorsa, haftada 1-2 yapıyorsa daha da tehlikeli. Çünkü sistem alt üst. O kişilerde karaciğer yağlanması da olur, safra keselerinde taş da olur. Nöroenflamasyonu artırdığı için anksiyeteye, depresyona daha meyilli olurlar. Ve otantikorlar üretilir. Yani vücudun kendisine saldıran maddeler üretimi romatizmaları da tetikleyebilir. Ve bağışıklık sistemi hep alarm halinde olduğu için alerjiye de daha yatkın olabilirler. O yüzden kabızlıktan biz sigara kadar korkarız. Hatta sigaradan daha çok korkarız. Sigarayı biliyoruz çünkü. Ama kabızlığı, gazı bilmiyoruz o kadar ciddi derecede zararlarını. Hocam fibromiyalji, modern zamanlar hastalıkları bunlar. Migren, diyabet, Evet. romatizma. Hepsine yine bağırsak mı karar veriyor? Hepsinin ortak mekanizması bağırsaktaki bu geçirgenlik, kötü huylu bakteriden olması. Biz bu tür hastalıklarla çok ilgileniriz ve acil durumlar dışında ilaç vermeyi pek fazla sevmeyiz. İlaçlar evet hayat kurtarıcı ama kronik hastalıklarda ne yazık ki bastırıyor. Biz kök sebebi tedavi edemiyoruz ilaçlarla. Halbuki kök sebepler en önemli mekanizma az önce konuştuğumuz bu. Beslenmemiz, karaciğerimiz, suyumuz, egzersizimiz, uykumuz, stres yönetimimiz, bazı vitamin mineral eksiklikleri, bazen dış faktör. Yani bazen bizi hastalandıran dış faktördür. Bunları bütüncül olarak yönetmemiz için her birini belirlememiz gerekiyor. Buna da biz klinik naturopatik yaklaşım diyoruz. Yani hastayı, bu tür hastalıklarda hastayı bir puzzle gibi çözüyoruz. Evet migren hastası ama hepsinin tedavisi farklı. Kiminde suyu artırıyoruz magnezyumunu, kiminde bir sezaryen skarı bile, sezaryen izi bile bazen migrene yol açabiliyor. Nasıl yani? Şimdi vücuttaki ameliyatlar, Evet. basit bir operasyon bile olsa oradaki fasciayı, oradaki sinir iletimini, kasın etrafında zedelendiği bir durum. Ve bir iletişim mekanizması olduğunu yeni öğrendik. Fasyanın o kasın etrafındaki zar. Evet. Orası bloke olduğunda yanlış sinyaller oluşabiliyor. Mesela sezaryen ameliyatından sonra boynu tıkanıklı, boynu çeviremeyen hastaların önemli bir nedeni bu. Eğer sezaryenle çocuk dünyaya getirdiyseniz hocanın dediklerine bir bakın mesela Bunlar boynlarını çok bilinmiyor ama kolay çeviremezler diyor. bozucu alan vazifesi görünüyor. Ya vücuttaki var olan düzeni, sistemi ne bozuyorsa o mutlaka içerideki network'ü etkiliyor hocam ya. Ve apendisi ne yaptık biz? Apendisi patlamamış bile olsa cerrah arkadaşlar ya patlayabilir diye aldılar. Değil mi? Öyle çok vaka duymuşsunuzdur. Çok. Halbuki bugün biliyoruz ki Kanser olacak diye kadınların memelerini alıyorlar. bugün biliyoruz ki bu appendix dediğimiz organ bu iyi huylu bakterilerin evi. Ne diyorsunuz? Yani O önemsemediğimiz organ. Evet. O yüzden antibiyotikler appendixteki bakterileri öldüremiyor. Çünkü öyle şekilde dizayn edilmiş, yaratılmış ki vücudumuz. Bakteri, bağırsak lümenindeki, boşluğundaki bakteriler hepsi gittikten sonra appendixteki o
bakteriler tekrar çoğalarak eski floraya geliyor. Yeni çalışmalar onu gösteriyor. Apandiksi alınan kişilerde bağırsak floraları daha bozulmaya meyilli oluyor. Daha dikkat etmeleri lazım. Aynı safra kesesi alınan hastalar gibi daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Birbirimize karşılıklı geçiriyor muyuz hocam bakterileri? Mesela şuraya gelmek istiyorum. Hep deriz ki yıllarca aynı evin içinde yaşayan çiftler uzun süreli evliliklerde huyları suyları hatta fiziksel olarak birbirlerine benzerler. Evet. Şimdi anlıyorum sizin söylediklerinizden. Aynı sofradan besleniyorlar. Aynı sofradan. Aynı bakterileri aldıkları için de birbirlerine mi huyları suyları benzemeye başlıyor İşte acaba? duygular üzerinde ciddi etkileri artık biliyoruz. Bu felsefi boyut değil, bilimsel bir gerçek. Aynı tastan yemek, sarılmak, ten teması, aynı tuvaleti kullanmak, bunlar hep bizim bakteri çeşitliliğimizi artırıyor. Aslında koruyucu bir mekanizma. Ama biz ne yaptık? Aynı tastan yememeye başladık. Temasımız azaldı. Artık beden aleminden sanal aleme düştük ne yazık ki. Bu bakterilerin çeşitliliğini bozan en önemli mekanizmalardan biri aynı zamanda. Bu da organlarımızı da düşürdü çeşitlilik azalınca. Böyle olunca bu iyi huylu, kötü huylu bakteri ne yazık ki kötü huylu bakteri lehine bozulmaya başladı. Yani kronik olarak mikropsuz iltihap tetiklenmeye başladı ve uzun yıllar sonra da bedende artık genetik yatkınlık o zaman devreye giriyor. Bedende artık diğer kronik hastalıklar, diyabet, MS, Alzheimer, romatizma, alerji gibi hastalıkları görmeye başlıyoruz. Hocam evleneceğimiz kişiyi mesela bakterisine göre mi seçmeliyiz diye bir soru geliyor aklıma. Onunla ilgili çalışmalar var. Bu bilgiyi öğrendiğimde ben de çok şaşırmıştım. Çünkü bakteriler bizim kokumuzu bile etki eder. Ve benzer mikrobiyotası olan kişinin kokusuyla başka bir kişinin kokusu birbirine yakındır. Ve kişinin o koku bizim limbik sistem, bilinçaltını direkt etkileyen bir frekans etkiler bu kokular. Bu da tabii ki eş seçiminde, yani ben elektrik aldım derler ya. Aslında Öyle, bakteriler mi karar veriyor orada? bakteriler bir rolü. O kokuyu bile etkiliyor. Şöyle modumuzu değiştirecek bir ürün, bir şey varsa yine bir link alırız hocam ya. Bu yeni ürünlere acaba duygu durumumuzla ilgili de bir şey koydunuz mu? Şimdi psikobiyotikleri destekleyecek özel kombinasyonlar geliştirdik. Uzun klinik gözlemler ve tıbbi makalelerin katkılarıyla. Bunlar kimi bağırsağımızda serotonini artırıyor, kimi oksitosini artırıyor, kimi dopamini dengeliyor. Bunlara psikobiyotik karışımlar diyoruz. Bu formülasyonlar doğal yollarla antidepresan etki yaparlar. Yani direkt bir ilaç gibi değil tabii ki. Çünkü serotoninu destekler, oksitozunu destekler. Bağırsakta B12 vitamini, B1, B6 vitamini üretimini destekler. Bunlar bizim sinir sistemimizde önemli. B'ler çok önemli diye biliyorum. Kesinlikle. Biz sadece K vitamini üretilir diyebiliriz. Ama bu probiyotikler B vitaminlerinin çoğunu bağırsakta üretebiliyor. Tek şart iyi bir beslenme. Yani lif ağırlıklı, yeşillik ağırlıklı, doğal bir beslenme. Bakteriler neyi sever, neyi sevmez? Hangi yiyecekleri sever, hangilerini sevmez? Bakteriler doğal olanı sever. Bir kere ambalajlı paketleri sevmezler. Çünkü içerisinde koruyucu maddeler var. İlaç kullanıyorsak mesela mide koruyucu, ben hiç sevmiyorum o kelimeyi, mide bastırıcı. Mide koruyucu kullanıyorsak uzun vadede bağırsaklarımızın yapısı değişir. Antibiyotikler konuştuk, bertaraf ediyor. 2 yıl toparlanıyor bizim bağırsaklarımız. Ve az çeşitli besleniyorsak, fast food ağırlıklı besleniyorsak bundan nefret ederler. Hemen kötü huylu bakteriler gelir yerleşir. Mayalar gelir yerleşir. Maya oranımız artar. Bu da birçok kronik hastalığa zemin hazırlar. Bunları seviyormuş bakteriler, ona göre karar verin. Hocam bir de stres yönetemediğiniz bir şey ya. Evet. Mesela biz kendi aramızda konuşurken hocam daha ben neyi yanlış yapıyorum ki? Bir takım problemlerim var dedim. Stres sizinkisi biraz duygusal anladığım kadarıyla dedi. Evet, stresli bir yaşamın içinde olmam sebebiyle mi acaba diyorum, hani bağırsakta hala bir takım
problemler var. Stresi yönetmeyi bilmiyoruz evet ama stresi yönetebilen mucize bir bitki var. Rhodiola. Değil mi? Yanlış söylemiyorum. Ne işe yarıyor bu? Bu stresi yönetmemizi destekleyen çok güzel bir adaptojen bitki. Şimdi rhodiola soğuk ve sert iklimlerde yaşayan bir bitki. Bu maddeler aslında bitkinin bir şekilde bağışıklık sisteminin de ürünü. Bunları aldığımızda kortizol seviyemiz çok daha iyi dengelenmeye meyilli oluyor rhodiola. O yüzden biz de formüllere bunları eklemeyi düşündük ve ekledik. İçinde var yani ürünlerimizin. O süper. Sinerjik etki oluşturuyor o zaman. Yani 1 + 1 = 4 ediyor o zaman. Gene stikolin gibi çeşitli hücre zarının yapısında olan beyinde yeni iletişim sistemi network'u kurmaya sağlayan, karaciğer detoksunu kuvvetlendiren çeşitli maddelerde gene sinerjik etki oluşturuyor. Yani daha iyi çalışıyorlar probiyotiklerle beraber bunlar. Rhodiola ve bitkiler her biri bir mucize aslında. Yani öyle bitkiler var ki bağışıklık sistemimizi öyle dengeliyorlar, karaciğeri öyle kuvvetlendiriyorlar ki o ürünü yapabilmek için bir İstanbul büyüklüğünde bir fabrika ve mekanizma koysak ancak onu üretebiliyoruz. Yani bitki hücreleri aynı bizim hücrelerimiz gibi bir mucizevi bir alan. Biz bunların önemini yeni anlamaya başladık. Aslında o 400 binden fazla farklı nebatat çeşitlilik olsun diye, yeşillik olsun diye yaratılmadı. Doğru. Hepsinin bir fonksiyonu var. Mutlaka. Kimi dünyadaki bazı mekanizmaların oluşması için gerekli, kimi bizim sağlığımız için, kimi koruyucu mekanizmalar için oldukça gerekli. İçimizdeki bu bakteriler tatil falan seviyor mu hocam? Yani biz daha bizi mutlu eden şeyler yaptığımızı, onlar da içeride bir coşuyor mu acaba? Hani mesela tatili düşünelim. Deniz, kum, güneş. Bir sakinleşiriz, bir dinginleşiriz. Acaba o sırada onların sayısını arttırıyor muyuz? Tabii doğayla temas onları artırır. Yani şöyle bir kere stres düzeyimiz azaldığında, kortizol seviyemiz azaldığında daha iyi bakterilerin yerleşmek için ortam oluşturuyoruz. Bir de toprakla, denizle, suyla onların da kendisine özgü bir doğal florası var. Onlarla da beslendiğimizde güneşi de doğal olarak görüyoruz. Aslında biz çoğumuz mağaralarda yaşıyoruz. Güneş görmeyen, maalesef. İşe gidip gelirken bile gene kapalı kutularda seyahat ediyoruz. Modern bir çağda yaşadığımızı zannediyoruz ama atalarımız bizden daha iyi yaşamışlar. En ilkel dönemde yani insanlık bana göre. Evet, biz teknolojiyi her şey zannediyoruz. Gelişim zannediyoruz. Evet. Aynen. O gün konuğum çok güzel tanımladı hocam. Küre dünyada kutularda geçiyor hayatlarımız dedi. Evet. Bu da bizim görünmez mikro alemi de bozuyor. Bedenimizi de bozuyor, makro alemi de bozuyor. O yüzden biz doğadan ve doğal olandan ne kadar az uzaklaşırsak o kadar az hasta oluyoruz. Temel reçete bu aslında. Fermente yiyecekler tüm bunların neresinde hocam? Bağırsağın en sevdiği işler mi? Evet, fermente yiyecek. Mesela tarhana. Tarhanada 200'den farklı biyoaktif molekül var. Çünkü bu mucizevi canlılar alıyorlar süt ürünlerini, işliyorlar. Bize bir metabolik bir ürünü oluşturuyorlar. Her biri farklı bir fonksiyonu var. Ve ölüyorlar. Tarhanada canlı bakteri yok. Aslında postbiyotik o. Yani ölüsü de dirisi de işe yarar dediğiniz bu mu? Bu. Tarhana da gene ona örnek. Turşular gene öyle. Bunları doğal yollarla alıp liflerle zenginleştirdiğimizde çok farklı sebzeleri tükettiğimizde bunlar da canlanmaya başlıyorlar. Aslında bitkiler canlı gıdalardır. Ölü gıdalar bizi hasta ediyor. Bitkileri alırken bile aslında metabolizmaları canlı değil mi? Hala oksijen üretebiliyorlar yeşillikler, salatalar. Metabolizmaları devam ediyor. Bir metabolizmanın devam etmesi için bir sürü vitamin, mineralin sinerjik bir şekilde çalışması lazım. Onu aldığımızda bağırsaklarımız bayram ediyor. Karaciğerimiz bayram ediyor. Mükemmel. Daha ne olsun valla. O kadar güzel bilgiler alıyoruz ki hocadan. Hocam panik atak hastası çok. Evet. Çok da ciddi bir şey. Öyle sizlere başınıza gelmediyse böyle gülünüp geçirecek bir durum değil. Ciddi bir şey.
Bu nevi zor durumlarda da yine içimizdeki bakterilerin önemi var mı? Önemi var. Şimdi bazı probiyotik bakteriler GABA dediğimiz beyni sakinleştiren beyin kimyasalını çok daha hızlı üretir, daha fazla üretir. GABA'yı aldığımızda beyin savaş modundan yenilenme moduna doğru, relax bir moda doğru geçer. Hatta dil altından bile hızlıca emilir. Bazı probiyotikler bunu çok hızlı üretir. O yüzden formülede otur GABA üreten probiyotik ürünleri, bakterileri ekledik. Şimdi burada bunlar ne yapıyor? Vagus siniri dedik ya, aşağıdan yukarıya bilgi taşıyan o sinir hücresini titreşimini normalleştiriyor. Yani o panik moddan, savaş kaç modundan dinlen, tamir et moduna bizi sokuyor. Yani bilgi transferi, enformasyon. Kainat gibi bedenimiz de öyle enformatif mekanizmalarla çalışıyor. Bakteriler de birbirleriyle konuşuyorlar. İletişim halinde. İletişim halindeler. Hatta corium sensi dediğimiz mekanizmalar var. İki bakteri nasıl konuşuyor? Onu Nasıl konuşuyor? aynı bizim gibi, aynı hayvanlarda bazı hormonlar, feromonlar üretirler ya. Aynı mekanizmayı onlar da yapıyor. Bazı molekülleri üreterek gel burada Keşke gıda duyabilsek ya. Mesela iki bakteri yine strese girdi bizimki falan diye. Değil mi? Aralarında böyle konuşmalar geçiyor olabilir. Geçiyor çünkü strese girdiğinde metabolizmalarını değiştiriyorlar. Biz hocam. strese girdiğimizde bakteri, bağırsağımızda yaşayan o bakteri metabolizması değişiyor. Panik atakla uğraşan birine ne tavsiye edersiniz? Şimdi bir kere dediğim gibi büyük resmi görmek lazım. Beslenme olacak, egzersiz, nefes egzersizleri, yürüyüşler, bu iyi huylu bakterileri buraya yerleştirmemiz lazım. Şimdi panik atak aslında çoğunda ölüm korkusu benzeri bir moda gireriz o sırada. Hızlıca o bahsettiğim vagusu uyarmamız lazım. Vagusu uyaran en hızlı yöntem çocukların yaptığı bir nefes egzersizi tekniği. Nefes egzersizinin en iyi erişkinler çocuklar yapar. Nasıl bir şey o? Nasıl yaparlar? Şimdi onlar daha küçük olduğu için doğuştan gelen o yaratılıştan gelen o reflekslerin bir kısmı kaybolmamış, bozulmamış. Ağladıktan sonra ne yapar bazı çocuklar? İç çeker İç değil çeker, mi? evet. O bir nefes egzersizi işte. Aa, Ve bu iç çekme, burundan olan iç çekme bugün biliyoruz ki vagus sinirini çok hızlı uyarıyor. Vagus siniri de uyarıldığında beyin sakinleşiyor, dolaşım normalleşiyor, kan damarları gevşiyor. gelen atak gidiyor yani. Tansiyon düşüyor, oksijen seviyemiz artıyor. Yani saymakla uyaramayız, artıramayız. Vagus'un nefes egzersizini bir kere yapmamız lazım. Bir de zihin anda olmuyor panik atakta. Zihin ya geçmişte ya da daha çok gelecekte oluyor. Şimdi zihni bizim ana çekmemiz lazım. O yüzden de bu nefes egzersizini yaparken çocukların yaptığı o burundan titreterek nefes alıp burundan verme egzersizini yaparken basit bir düşünce tekniği var. Şunu hatırlamaları lazım. Yani bizim bilgimizin de öğrettiği bir şeydir. Geçmişte ne olduysa, gelecekte ne olacaksa hepsi benim iyiliğim için. Bu bilgiyi hatırladığımızda zihin ana gelir. Kendi duygu durumumuzu hatırlarız. Bir yaratıcının bizi gözetlediğini tekrardan hatırlarız. Ve bunu yönetmek daha kolay olur. Nefes egzersizini yapıp. Bir de 2 nokta göstereyim. Kafa derimizde vagus noktalarını uyaran 2 tane kuvvetli bir nokta var. Şuralar mı? Şöyle kulak deliğinden gelip Şöyle geldi. orta hattan yaklaşık 1 santim sağlı sollu Şuralar oluyor parmaklarıyla galiba. bastırıp arasınlar şöyle. Hı. Çok acıtan bir nokta olacak. Biraz daha orta hattan 1 santim Herkes sağlı o sollu. acıtan noktayı bulsun. O 2 tane acılan noktayı kuvvetli bir şekilde parmak ucuyla uyardığınızda Evet. cilt ile vagus arasındaki refleks noktasıdır o. Vagusu çok kuvvetli uyarır. Daha rahat sakinleşebilir. Bunalım, anksiyete, depresyon, panik atak hepsine iyi gelir mi? Sınav stresinde hatta sınav öncesinde bunu yapsınlar. Aa, süper. Yani orayı uyararak, şöyle bastırarak Acıyan yeri bulacaksınız diyor. acıyan yere uyarırsak o zaman cilt ile iç organ arasında refleksi artırır. Bunlar bilimsel yöntemlerle desteklenmiş şeyler. Kalp atım değişkenliği düzeliyor, kortizol azalıyor. Süper. 3. bölümde ne konuşacağız? Şimdiden bilgisini verelim izleyiciye. Yine bağırsaklar, yine bakteriler konumuz. Bonka'nın işbirliğiyle size bu bilgileri aktarıyoruz hocam. 3. bölümde niye bizimle olsunlar? 3. bölümde anti-aging etkilerini konuşacağız. Oo, çok iyi. Kas kitlesini nasıl artırıyor? Dikkat eksikliği, hiperaktivitede, gebelik döneminde
Biz probiyotikleri nasıl iyi doğal yollarla artırabiliriz? Onları konuşacağız. Her cumartesi saat 20'de doçent doktor Erkan Yulay'la karşınızdayız. Görüşebilmek dileğiyle hoşça kalın. Vonka Vitamin sundu.